Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere sevimlilikleri ve hareketlilikleriyle akvaryumlarımızı süsleyen pek çok hobicinin çöpçü balığı olarak bildiği Corydoras hakkında bilgi vermek istiyorum. İdeal akvaryum şartları, beslenme, cinsiyet ayrımı, üretim şartları gibi başlıkları tek tek anlatacağım. Videomuzda ben genel olarak kısa ismi olan Cory olarak ifade edeceğim. Açıkçası çöpçü balığı demek istemiyorum. Cory üretimine ilişkin bazı dostlarımız talepte bulunmuştu. Ben de yine mümkün olduğunca sizleri sıkmadan bilgilendirme yapmak istedim. Gelin şimdi ana kökeni Güney Amerika olan bu balıkları nasıl beslememiz gerektiğinden konuşalım. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızı daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Özellikle yorumlara şehrinizi de yazmanızı rica ediyorum. Sesimiz nerelere kadar ulaşıyor hep birlikte görelim ve yoklama almış olalım. Son olarak da bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Bu balıklar çöpçü balığı olarak bilsek de aslında pislik yemezler. Bu ismi almalarının sebebi bıyıklarıyla sürekli kumu karıştırmaları nedeniyle pislikleri yediği izlenimi uyandırmasıdır. Ancak hiçbir zaman pislik yemezler. Tabandaki yem parçacıklarını sürekli aradıkları ve onları yedikleri için insanlar pislikleri yediklerini düşünmektedir. Çöpçü balığı ismini almalarının bir diğer sebebi de bıyıklarıyla kumu karıştırmaları nedeniyle pisliklerin uçuşmalarını sağlamaları ve bu pisliklerin filtreler tarafından kolaylıkla çekilmesidir. Yani filtre sistemine yardımcı olan balıklardır. Biraz önce de söylediğim gibi kökeni Güney Amerika'dır. 24-28 dereceler arasında rahatlıkla beslenebilir. 6-7 civarında bir pH onlar için yeterli olacaktır. Barışçıl yapıda balıklardır. Diğer balıklarla uyum içerisinde yaşarlar. Ancak Amerikan cikletleri ya da Afrika cikletleri gibi sert mizaçlı balıklar ile bir arada beslemeniz uygun olmayacaktır. Daha çok canlı doğuran gruplarıyla vatoz gibi barışçıl balıklarla beslenmesi uygun olacaktır. Cory'ler hem bitkisel hem de proteinsel beslenebilirler. Diyetlerinin zenginleştirilmesi için haftada bir kez canlı yem verilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Cory'ler aynı vatozlar gibi dipten beslenen balıklardır. Yani attığınız yemin tabana düşmesi önem taşımaktadır. Karma akvaryumlarda beslerken diğer balıklar attığınız yemi tabana düşmeden tüketirlerse bu sefer Cory'leriniz yeterince beslenemeyeceklerdir. Bunun için sizlere tablet yemleri öneririm. Tablet yemler hızlı bir şekilde dibe inecekleri için Cory'leriniz rahatlıkla beslenebileceklerdir. Vakitlerinin büyük bölümünü suyun dibinde geçirirler. Ara sıra ise suyun yüzeyine çıkarlar. Bu sebeple Cory akvaryumlarının yüksek olmasına gerek yoktur. Ancak akvaryumu boydan boya dolaştıkları için uzun akvaryumlar tercih edilmelidir. Yani gezinme alanına ihtiyaç duydukları için en ve boyunun olabildiğince büyük olması çok daha önemlidir. Akvaryum dekoru her balıkta olduğu gibi Cory'lerde de onlara zarar verecek sivri kaya ya da dekorlardan oluşmamalıdır. Tabanda kum kullanılabilir. Ancak kumun iri taneli ve keskin kenarlı olmasından kaçınılmalıdır. Keskin kenarlı kumlar bıyıklarına zarar verebilir. Cory'lerin bıyıkları onların beslenmelerinde önemli bir görev gördüğü için zarar görmesine izin verilmemelidir. Japon balığı akvaryumlarında olduğu gibi Cory akvaryumlarında da bitki bulundurmak ve onları sağlıklı olarak büyütmek zordur. Bıyıklarıyla sürekli kumda yem aradıkları için ister istemez bitkilerin köklerini kumdan çıkartmaktadırlar. Bu durum ise bitkilerin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Cory'ler sürü balığıdır. Bu sebeple akvaryumdaki sayılarını 1-2 taneden ziyade en az 5-6 tane olarak belirlemeniz hem onlar için faydalı olur hem de sizlere görsel olarak zevk verir. Vakitlerinin tamamına yakın dipte yem arayışı içerisinde geçirdiklerini söylemiştim. Küçük yapıda balıklar olmaları sebebiyle dipte oluşacak akıntı onları yoracak ve hasta edecektir. Bu sebeple kullanılacak filtre sistemi seçilirken bu duruma dikkat edilmelidir. Akvaryum boyutunuza göre pipo filtre ya da şelale filtre tarzı akıntı yapmayan alternatifler seçmenizi öneririm. Tabi burada akvaryum boyutunuz çok önemli. Eğer büyük boyutta bir akvaryumunuz varsa sump ya da dış filtre de kullanabilirsiniz. Ancak akıntı oranını iyi bir şekilde ayarlamalısınız. Işıklandırma sistemi olarak yine aşırıya kaçmamak önemlidir.
fazla bir ışığa ihtiyaç duymasalar bile sizlerin seyir zevki için dengeli bir aydınlatma kullanmanız önemlidir. Su değişimleri haftalık olarak %20 oranında yapılması yeterli olacaktır. Her zaman vurguladığım gibi su değişimi kadar suyun iyi bir şekilde hazırlanması da önemlidir. Bu konuda su değişimi videomuzu izleyebilirsiniz. Korilerin erkekleri dişilere göre daha ince ve uzun yapıda olurlar. Dişiler ise daha geniş yapılı olurlar. Ayrıca dişlerin yüzgeçleri daha oval olurken erkeklerin yüzgeçleri daha sivridir. Pek çok balıkta olduğu gibi korilerde de erkekler dişilere göre daha canlı renklere sahiptirler. Eğer üretim yapmak istiyorsanız erkek ve dişiyi diğer balıklarınızdan ayırarak farklı bir akvaryuma almanız gerekmektedir. Aksi durumda doğacak olan yavrularınız diğer balıklara çok rahat şekilde yem olabilir. Hatta koriler de bu yavruları yiyebilir. Bu sebeple koriler yumurta döktükten sonra erkek ve dişinin de üretim akvaryumundan alınması uygun olacaktır. Başlangıçta erkek ve dişi üretim akvaryumuna konulduktan sonra akvaryum sıcaklığının kademeli olarak düşürülmesi onları yumurta dökmeye sevk edecektir. Ayrıca su değişimlerinin sıklığının arttırılması da yine yumurta dökmek için onları güdüleyecektir. Sonrasında ise dişi yumurtaları güvenli gördüğü bir alana yapıştırır. Bu bazen akvaryumun camı olabilir, bazen de bir yaprak olabilir. Dişi yumurtaları döktükten sonra biraz önce de söylediğim gibi erkek ve dişi üretim akvaryumundan normal akvaryuma alınmalıdır. Yumurtaların bulunduğu akvaryumda ise suyun sıcaklığı normal seviyeye getirilmeli, sirkülasyon arttırılmalıdır. Yavrular çıktıktan sonra ise onları proteinsel ağırlıklı olarak besleyebilirsiniz. Yine akvaryumdaki akıntıyı da en aza indirmelisiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere koriler hakkında bilgiler verdim. İdeal kori akvaryumu nasıl olmalı sorusunun cevaplarından ve üretim sürecinden bahsettim. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.